Herkese merhaba. Bugün hepimizin bildiğini sandığı bir konuya ama bambaşka bir pencereden bakacağız. Konumuzun merkezinde üç büyük dinin temel taşı sayılan bir isim var, Hazreti İbrahim. Ama bu incelemede onu hiç beklemediğiniz bir rolde görebilirsiniz. Hazırsanız şu meşhur efsaneyi biraz kurcalayalım. Şimdi şöyle bir soruyla başlayalım. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam. Bu üç büyük inancı birbirine bağlayan ortak miras ne diye sorsam, eminim çoğumuzun aklına hemen tek bir cevap gelir değil mi? Hani o hep duyduğumuz ortak ata, ortak köken hikayesi. Aynen öyle. O isim tabii ki İbrahim. Gerek akademik çevrelerde, gerek siyasi konuşmalarda o meşhur İbrahimi dinler kavramı hep birleştirici bir unsur olarak öne çıkarılır. Sanki sihirli bir formül gibi, değil mi? Peki ya size bu ortak miras fikrinin aslında sonradan uydurulmuş modern bir efsane olduğunu söylesem? Ya o birleştirici sandığımız İbrahim figürü aslında bu üç dini birbirinden ayıran en kalın duvarlardan biri ise, işte bu sunumda tam da bu iddiayı, bu ezber bozan tezi masaya yatıracağız. Evet, bu yaygın kabule açıkça meydan okuyan bir tez var karşımızda. Akademisyen John D. Levinson, İbrahimi dinler diye bir şeyin aslında olmadığını, bunun tarihsel gerçeklikten kopuk, modern bir kurgu olduğunu iddia ediyor. Bayağı iddialı bir çıkış. Levinson'ın kendi sözleri durumu çok net özetliyor aslında. Diyor ki, bu üç eşit İbrahimi din fikri var ya, bu sadece basit bir hata değil, tehlikeli bir yanlış anlama. Peki neden tehlikeli kelimesini kullanıyor? İşte işin ilginç kısmı da burada başlıyor. Tezin özü, bam teli tam olarak bu. İbrahim, sanılanın aksine bu üç inanç arasında bir köprü falan değil, tam tersine bir duvar. Yani dinler arası diyalog için bir başlangıç noktası olmak yerine her bir dinin kendi kimliğini diğerlerinden ayırmak için kullandığı bir sınır taşı işlevi görüyor. Herkesin bir İbrahim'i var ama kimse kendi İbrahim'ini diğeriyle paylaşmaya yanaşmıyor. Şöyle hızlıca bir bakalım. Üç dinde üç farklı İbrahim portresi var. Yahudilik için o seçilmiş bir halkın ve onlara vaat edilen toprakların atası. Çok net, çok spesifik. Hristiyanlık içinse kan bağını aşan, iman eden herkesin ruhani babası. İslam'a göre ise ne Yahudi ne Hristiyan, o her şeyden önceki ilk Müslüman, saf tek tanrıcı. Yani daha en baştan motivasyonlar, tanımlar tamamen farklı. Şimdi gelin bu portrelerin detaylarına inelim. İlk durağımız Yahudilik ve onların atası İbrahim. Tevrat'a baktığımızda İbrahim her şeyden önce İsrailoğulları denen belirli bir halkın atası, bir patrik. Tanrı ile yaptığı bir ahit, yani bir anlaşma var. Bu anlaşmanın elle tutulur, fiziksel bir işareti var, zorunlu sünnet ve en can alıcı vaat ne? Belirli bir coğrafya, Kenan toprakları. Yani buradaki portre evrensel değil, aksine son derece özel, bir halka ve bir toprağa özgü. Peki Hristiyanlık bu portreyi alıp ne yapıyor? İşte burada Yahudi anlayışından radikal bir kopuş görüyoruz. Her şey ruhani bir boyutta yeniden yorumlanıyor. Özellikle Elçi Pavlus'un metinlerinde İbrahim artık bir kan bağının değil, imanın modeli haline geliyor. Onun asıl çocukları kim? Soyundan gelenler değil, Mesih'e iman eden herkes. Hal böyle olunca Yahudilik için o kadar merkezi olan fiziksel sünnet birden gereksizleşiyor. Toprak vaadi ne oluyor? O da fiziksel bir coğrafyadan çıkıp İsa'daki ruhani bir mirasa dönüşüyor. Yani anlayacağınız İbrahim evrenselleştirilirken Yahudilikteki tüm temel anlamları sökülüp atılıyor. Gelelim üçüncü ve son portreye. İslam'ın İbrahim'i. Burada İbrahim ne bir Yahudi atası ne de bir iman modeli. O, İslam'ın ta kendisinin ilk örneği, bir prototipi. Kur'an'daki bu ayet aslında her şeyi özetliyor. İslam'ın duruşu çok net. İbrahim, kendisinden yüzyıllar sonra ortaya çıkacak olan Yahudilik veya Hristiyanlık gibi dinlerden çok önce vardı. O, bozulmamış, saf, tek tanrı inancını yani Hanifliği temsil ediyordu ki bu da İslam'ın özü demek. Yani o, sonradan gelenlere değil, en baştaki öze aittir. Kur'an'daki İbrahim, tek tanrı inancının yani tevhidin en büyük savunucusu. Ama daha da önemlisi İslam'a has bazı temel ibadetlerin de kurucusu. Mesela oğlu İsmail ile birlikte Mekke'de Kabe'yi inşa etmesi ve hac ibadetini başlatması. Bu olaylar onu doğrudan İslam'ın kalbine, Mekke'ye bağlıyor. Doğal olarak bu detayların ne Tevrat'ta ne de İncil'de bir karşılığı yok. Bu ayrışmayı görmek için en net örneklerden biri meşhur kurban kıssası.
Bakın, bu basit tablo bile her şeyi anlatıyor. Tevrat, kurban edilecek oğlun adını net bir şekilde verir, İshak. Kur'an'da ise isim geçmez. Hristiyanlık ise tüm olayı alıp İsa'nın çarmıktaki kurban edilişinin bir sembolü, bir prefigürasyonu olarak yorumlar. Mekan bile farklı. Birinde Moria Dağı, diğerinde geleneksel olarak Mekke. Yani en temel anlatılardan birinde bile ortak bir zemin bulmak imkansız gibi. Peki, bütün bu farklı portreleri yan yana koyunca elimizde ne kalıyor? Nereye varıyoruz? Vardığımız sonuç aslında çok net. Her din kendi teolojisini, kendi varoluş sebebini ve diğerlerinden neden farklı olduğunu kanıtlamak için kendine özel bir İbrahim figürü yaratmış. Yani o ortak bir temel değil, her dinin kendi binasını üzerine inşa ettiği 3 ayrı temel gibi. Kısacası her İbrahim'in bir misyonu var ve bu misyonlar birbiriyle çelişiyor. Yahudi İbrahim bir halk ve bir toprak için ilahi bir güvence. Hristiyan İbrahim bu sınırları kaldırıp kurtuluşu evrenselleştiriyor, İslami İbrahim ise her ikisinin de zamanla özden saptığını iddia edip dini en başa saf tanrıcılığa geri döndürüyor. Bu üç misyonun bir arada var olması mantıken mümkün değil. Bu noktada akla şu can alıcı soru geliyor. Peki, bütün bu teolojik yüklerden arındırılmış, her üç dinin de evet bu bizim ortak İbrahim'imizdir diyebileceği tarafsız bir İbrahim bulabilir miyiz? Devenson'ın tezine göre bu sorunun cevabı kocaman bir hayır. İşte paradoks da burada. İbrahim, herkesin benim atam dediği ama kimsenin mirasını paylaşmak istemediği ortak bir ata. Çünkü o mirası paylaşmak, her bir dinin kendi temel iddiasından, kendi biricikliğinden vazgeçmesi anlamına gelirdi. Ve işte bu analiz bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Madem İbrahim birleştirici değil, ayrıştırıcı bir figür, o zaman dinler arası diyalog çabaları boşuna mı? Bu işin sonu mu? Yoksa belki de tam tersi. Belki de sahte bir kardeşlik efsanesi üzerine diyalog kurmaya çalışmak yerine bu derin, temel ve uzlaşmaz farklılıkları dürüstçe kabul etmek, işte bu çok daha gerçekçi ve anlamlı bir diyaloğun ilk adımı olabilir. Ne dersiniz? Üzerine düşünmeye değer.